Sahra Çölü binlerce yıldır insanları, hayvanları ve hatta bitkileri bile ayıran geçilmesi imkansız bir bariyer görevi görmekte. Ancak elbette bu her zaman böyle değildi. Bir vakitler ülke büyüklüğündeki tatlı su gölleri, vadilerden aşağılara gürleyen nehirleri ve neredeyse size Amazon'da olduğunuzu hissettirecek kadar sık balta girmemiş ormanlarıyla yeşil yemyeşildi bu ıssız çöl. İyi de ne değişti? Su havzaları kurudu, ağaçlar cılızlaşıp toprağı en sonunda çıplak bıraktı. Ne oldu da o yeşil tepecikler yaşanamayacak kadar verimsiz çorak arazilere dönüştü? Bilim insanları kabaca her 20 bin yılda bir dünyanın eksenini değiştirdiğini fark ettiler. Bu da son 240 bin yılda Sahra'nın birçok kez ıslak ve kuru iklimin döneminden geçtiği anlamına geliyor. Son yeşil dönem 5000 yıl kadar önce sona erdi ve bölgenin giderek artan çölleşmesine yol açtı. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz dönem bu ve önümüzdeki 10.000 yılda böyle sürecek. Yine de yeşil dönemden yaşamış olanlar için hayat nasıldı, neler görmüş olabilirlerdi ki ve en önemlisi etrafındakiler her şey birer birer yakıcı kuma dönmeye başladığında nereye gittiler? Nil Nehri birçok medeniyetin can damarı olmuştur. Kuzey Afrika'nın en verimli toprakları arasındadır ve tarih boyunca Mısır, Roma ve İran'ı geçindirmiştir. Nil Nehri 10.000 yıl önce Yeşil Sahra döneminde var olmasına rağmen daha az bilinen başka bir nehir bulunmaktaydı. Fransız araştırmacılar günümüzde böyle bir nehri olmayan Batı Sahra'nın bir zamanlar 500 kilometre 321 uzunluğundaki ve eğer bugün hala buralarda bulunsa dünyanın en büyük 12. drenaj havzası olabilecek bir nehre ev sahipliğini yaptığını varsaydılar. Lakin bu tek antik nehir değil. Küçük akarsular ve kollar iç tarafta kalan tatlı su göllerini beslemişti. Bunlar arasında en genişi ve bugünkünden 10 kat daha büyük olanı Megaçaç olarak da bilinen Çat Gölü 400.000-150.000 kilometre kareden fazla yer kaplamaktaydı ve dünya üzerindeki en büyük göllerden biri haline gelmişti. Mekavezan Gölü dahil olmak üzere diğerlerinin yanı sıra bu göller sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahibi yapmaktaydı. Sahra tamamen açık olur. Filler, antiloplar ve gunular bir tür antilopta dahil olmak üzere büyük sürüler ovalarında dolaşırdı. Bu erişebilirlik belirli türlerin neden birbirinden ayrıldığını açıklamaya yardımcı olabilir. Mesela kendilerini Sahra'nın bir tarafında bulan herhangi bir hayvan binlerce yıl ortada kapana kısılırdı. Belki de bu Kuzey Afrika'nın bir zamanlar farklı fil ve aslan türlerine barındırmasını nedenidir. Güneydeki kuzenlerinin yanlarına geri dönemiyorlardı. Neyse ki musonlar sayesindeki bitkiler de gelişti ve neredeyse Sahra'nın tamamına yayıldı. Sadece uçlardaki belli alanlar günümüzün savanalarına benzer şekilde yarı kurak kalırdı. Yeşil Sahra muhtemelen gerçek bir cenneti ve orada yaşayan insanlar için istekleri her şeye kolaya erişebilmelerini mümkün kılıyordu. 10.000 yıl önce Sahra'da yaşayan insanlar için manzarayı çepeçevre saran nehir ve gölü kıyılarına yerleşmişlerdi. Peki bu kişiler son derece gelişmiş toplumlar mı oluşturdular? Bu türden uygarlıklara örnek olabilecek bir isim Garamentes'tir. Libya'da üstlenmiş olan bu uygarlık gelişmiş sulama teknolojisine sahipti ve surlu kasabalar, kaleler inşa etmişti. Bu sonraki yapılar Roma döneminde gerçekleşmiş olsa da teknolojileri muhtemelen yeni tarım teknikleri geliştirmeyle zorladıkları Yeşil Sahra döneminden kaynaklanmıştır. Yine de Yeşil Sahra'nın gerçek teknolojik ilerlemenin sağlanması için yeterince uzun sürmesi, yani uzun süre yeşil kalması olası değildir. Alman arkeolog Kraepelin ise Sahra'daki insan uğraşlarını gün yüzüne çıkartmak için bir keşifte buldu. Yazdıkları şu şekildedir. M.Ö. 7000'den sonra Doğu Sahra'dan insanın yerleşimi iyice oturmuş. Büyükbaş hayvan yetiştirici, pastoralizmin gelişmiştir. Geri çekilen muson yağmurları M.Ö. 5300'de Sahra'nın kurumaya başlamasına neden oldu.
Tarih öncesi popülasyonlardan Nil Vadisi'nde daha ekolojik olan sığınaklarda barınmak ve yavaş miktarlarıyla su seviyesinin hala yeterli olduğunu, sudan Sahra'nın göç etmek zorunda kaldılar. Milattan önce 3500 yıllarında çölün tam anlamıyla geri gelişi Nil Vadisi'ndeki Firavun uygarlığının ilk yaşamalarıyla çıkışıyordu. Yani bu süper hiper gizli Sahra uygarlıklar yok öyle mi? Bundan tamamıyla emin olamıyoruz. Ne yazık ki, çünkü toplulukların arkalarında bıraktığı ne kadar kalıntı varsa kumun gazabına uğradı. Ancak bildiğimiz tek bir şey var ki Yeşil Sahra döneminde orada bulunmuş kişiler kendi zamanında yaşamış, diğer topluluklara kıyasla büyük refah içerisindeydi. Süt hayvancılığının yaygın olduğunu gösteren kaya resimleri, keçi, koyun gibi küçükbaş hayvanların yanı sıra sığır gibi büyükbaş hayvanların besinciliğini yapıldığını da kanıtı olmuştur. Süt kaplarda saklanıp laktoz intoleransına sahip kişilerin kolaylıkla sindirilmesi için krema ve yoğurt haline getiriliyor olmalıydı. Zaman periyodu göz önüne alındığında ve bunun yapılanların tarımdan önce gerçekleştiği düşünüldüğünde aslında oldukça büyük bir başarıdır. Kaya resimlerinden bahsetmişken o dönemde suyun temel alındığını aktivelerin dönem için önem arz ettiğini bazı çizimlerde göllere dalan insan figürlerinden yola çıkarak söylemek mümkün. Bu arada dünyanın en eski kanallarının biri de Sahra Çölü'nün ortasında bulunduğu ve tahmin edebileceğiniz gibi tam da bahsettiğimiz döneme işaret ediyor. Dufana Konu diye adlandırılan bu yapı 8000 ila 8500 yıllık oluşunun yanı sıra 8 metre uzunluğundadır. Bu denizciliğe ve tabii ki ticarette yol açan olası bir teknolojik yükselişe işaret eden bir önemli ipucuydu. Çanak, çömlek yapımı da dahil olmak üzere diğer icatlar gıda üretiminden çok daha önce gerçekleşmişti. Ayrıca Gangtua diye adlandırılan mevkide 7000 yıl öncesindeki ait seramikler bulundu. Bugün çöl bir zamanlar yemyeşil olan her yer kapladığı için bu tür eski yerleşim yerine ulaşmak çok zor değil. Yine de başka hangi gizli mücevherler bulabileceğimizi kim bilebilir? Elbette Sahra'daki çölleşme bir gecede olup bitmedi. Nesiller boyunca devam etti ve ilk mağdurları kuzeye akın etmeye zorlandı. Bu döngü milyonlarca yıldır devam ediyor ve muhtemelen insanların Afrika'dan göç etmesine neden olan tetikleyiciydi. Her yeşil dönem insanlara bu fırsatı sundu ve ilk büyük göç muhtemelen 100 bin yıl önce gerçekleşti. Kalanlar sayısız nesiller boyunca diğer tarafta mahsur kalacaktı. Bu nedenle ilk hominidler Afrika'yı aynı yoldan terk ettiklerinde daha sonra Neandertaller oluştular. Ev topluluklarında izole edilmiş ve yeni bir çevre yüzleşmekte zorunda kalmış, farklı özelliklerle evrimleşmişlerdir. İyi de bu bahsi geçen olaylar 100 bin yıl önce gerçekleşti. Son Yeşil Sahra dönemi ne zaman peki? Sahra halkı kuzeye göç etmenin yanı sıra Çat Gölü ve Nil Nehri gibi büyük su kaynaklarına da akın etti. Eski Mısır'ın yükselişi Sahra'nın çölleşmesiyle aynı zamana denk geldi ve bu kesinlikle bir tesadüf değildir. Bu bölgenin insanları muhtemelen sadece onlarla değil, Akdeniz çevresindeki diğer uygarlıklarla da etkileşime geçmiştir. Büyük insan gruplarının ve onların kaynaklarına, teknolojilerin ve sürülerin akımı ile Nil Vadisi gelişen bir kültürün beşiği haline geldi. Tüm zamanların en büyük antik uygarlıklarından birinin yükselişine yol açan bir tanesinindir. Bugün eski Mısır anıtlarına merakla ve hayretle bakıyoruz. Ancak devasa piramitler veya gösterişli kral mezarlıkları inşa edilenlerden yalnızca onlar mıdır? Ve bu yapıtlar zamanında Sahra Çölü'nde var olduysa da şimdi kumların altında saklı yerleşim yerlerini oluşturuyorlardır. Maalesef kumu kazmak henüz mümkün değil. Fakat ya gerçekten de Sahra Çölü bilmediğimiz birçok tarih eserine sahiplik yapıyorsa? Muhtemelen Sahra bugün hala yemyeşil kalsaydı tarih baştan yazılır, Avrupa dünyaya hükmedemez ve Afrika'da şehirlerin ve medeniyetlerin gelişen bir parçası olurdu. Ne kıskançlık çıkartırdı değil mi? Bugün çok miktarda kaya gravürleri ve mağara çizimleri Sahra'yı dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri haline getiriyor. Bu uçsuz bucaksız çöl bir zamanlar insanlara ev
sahipliği yaptığı zamanlara geri götürülüyor. Öyle görünmese de kalıntıları hatırlanmalıdır. Çünkü Sahra bir gün yeniden yeşil olacak ve bu gerçekleştiğinde o geride bıraktığı her şey yeniden doğacaktır.